Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakacağız ve şu anki enerjileri sizin hayatınıza nasıl yansıyacak bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunu öğrenelim hemen. Kafasında takılı soruların olduğunu söyleyebiliriz. Merak ettiği birçok şey var ve sürekli öğrenmeye çalışan, takip eden enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Buradaki merak ettiği konu her neyse bunun peşinden giden ve bu konu onun ciddi şekilde ruhunu kemiren enerjiler yaratıyor onun hayatında. Şimdi bulutların ruhu olarak geliyor. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun, dokunsan ağlayacak belki. Bugün net olarak karamsar enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Burada yaşanan şey her neyse onun gözünde saklı kalan, net olmayan durum her neyse bununla ilgili artık öğrenmek isteyen, bunu açığa çıkarmak isteyen enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öyle geldi ki kartlar. Yalan kartıyla beraber. Hayatında ona bazı konularda yalan söyleyen kişiler olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ya da burada onun hayatından maddi olarak da bazı kayıplar varsa fark etmemiş olabilir ilk etapta ama daha sonra böyle yavaş yavaş hayatından bazı şeylerin alındığını, götürüldüğünü hisseden ya da bunu deneyimleyen bir enerji de olabilir. Bunları açığa çıkarmaya çalışan, yani onun hayatından maddi ya da manevi olarak bir şeyler çıkıp gidiyor. Onun aklını kurcalamaya başlayan bir durum ortaya çıkmış, bir enerji ortaya çıkmış. Bazı kişilerin ona yalan söylediğini düşünüyor ve bu yalanları ortaya çıkarmak isteyen enerjilerde ve bu durum onun için şu an çok ciddi şekilde bir melankolik enerji yaratıyor. Bir nebze şöyle söyleyebilirim daha net aktarabilmek adına ruhunu kemiren enerjilerde diyebiliriz bugünün enerjisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer neden bu durumu yaşıyor dediğimizde. Şimdi Kupa Şövalyesi ile Kupa Şövalyesi sakin, huzurlu enerjilerden, artık daha net kararlar almaktan ve aşkla yaşanılacak dönemlerden bahseder bize. Ancak burada aklınızdaki kişinin ciddi şekilde bu aşkla, sevgiyle ilgili ciddi yükler aldığını ya da bu yükleri, başka yükleri varsa eğer sırtında aklınızdaki kişinin bu yüklerden kaynaklı kendi aşkını, mutluluğunu yaşayamayan enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kupa yedilisiyle beraber etrafında birçok seçenek var ya da birçok ilgilenmesi gereken durumlar var. Şimdi burada iki durum olarak aktaracağım. Birinci durum olarak yaşamak istediği aşk, sevgi için o güzel enerjilerde olabilmek için birçok sorumluluk almış olabilir. Kendi görevi olmasa da birçok şeyi üstüne almış, birçok yükü sırtlamış olabilir. Ve bu noktada artık neyi nasıl yapacağını bilemeyen, ciddi şekilde karmaşık enerjilere geçmiş olabilir. Bunun yanı sıra ikinci durum olarak da şöyle söyleyebilirim. Hayatında o kadar çok başkalarıyla ilgilenmek zorunda kalmış olabilir ki üzerine birçok yük almış. Ailesinin yükü olabilir, iş arkadaşlarının olabilir vesaire vesaire. Birçok yükü sırtında taşımış biri olabilir aklınızdaki kişi ve şu an onun etrafında aklını karıştıran ve aslında duygu olarak aşkı, sevgiyi hissetmesine rağmen acaba başka seçenekler de olur mu dediği bir durumun içerisinde kalmış diyebilirim. Şimdi burada sanki diğer enerjilerle beraber baktığımızda sanki onun aklının karıştırıldığı, yani mesela aşıktır, aşık olduğunu söylüyordur çevresine ama çevresindeki kişiler de ya sen bak aşık olduğunu düşünüyorsun ama bak bir sürü de yük aldın üzerine. Ama bu kişi buna değer mi? Ya da gerçekten aşık mısın? Belki de aşık değilsin dedi. Ya da işte bak işte şu da var, bu da var seninle ilgilenen gibi onun aklını bulandıran enerjiler yaratmış olabilir. Ve bazı yalanlarla onun kafasını çok ciddi şekilde karıştırmış ve ciddi sorumluluklar, sıkıntılı süreçlere doğru onu aktarmış olabilir. Bu durumun en büyük sebebi ne dediğimizde
Tılsım kralı, kılıç şövalyesi ve kılıç üçlüsü. Şimdi bazıları için üçüncü kişilerin dahil olduğu, partner durumlarının dahil olduğu bir durum yaşanmış olabilir. E, Ya burası biraz şey geldi. Yakın geçmişte bu noktada şimdi güvenilir bir ilişki içerisinde olmak isterken, aslında güveni hem hissetmek hem de hissettirmek isterken bazı üçlü güvenin sarsılacağı üçlü durumların içerisinde kalınmış olabilir. Ve buradaki bu üçlü durumdan kaynaklı ciddi şekilde kavganın, gürültünün, soğuk enerjilerin aktif olduğu bir durumun içerisinden geçilmiş olabilir. Böyle bir durum yoksa eğer, yani bir partner durumu falan yok diyorsanız eğer, yani bu noktada ciddi şekilde yine aynı şekilde güvenle ilgili karşı tarafa karşı bazı şeyler oluşmuş olabilir. Dediğim gibi çevresinde istenilmeyen bir ilişkiyse eğer, bu noktada şöyle bir durum olmuş olabilir. Karşı tarafa güvenilmeyeceği, onunla arasının bozulması için bazı konuşmalar yapılmış olabilir ve bu konuşmaların akabininde de böyle kavganın, gürültünün, sıkıntının olduğu sancılı bir süreç yaşanmış gibi görünüyor ve şu an enerjisinde de aslında buradaki bu karmaşanın devam ettiği bir durum var. Şimdi bu durum onun hayatında neler değiştirir, neler getirir dediğimizde aslında şifa enerjisi geliyor. Yani burada normalde güneş evet şifadır, aydınlanmadır. Özellikle bu noktada gözlemci olarak geldiği için konuşamadım. Şimdi mesela bu karttaki gibi bu kafasındaki o soru işaretleri, etrafı izleme, öğrenmek istediği, ona söylenen yalanlar, içini kemiren durumlarla ilgili ciddi bir araştırma içerisinde ve bu araştırmanın sonucunda da aydınlanacak. Yani bu olayı artık burada kafasına takılı olan durumu bu şekilde aydınlatacak. Güneş kartıyla neyin ne olduğunu anlamaya başladığı bir süreç olacak. Ve bu süreçle beraber aslında aklınızdaki kişi bulunduğu ortamdan uzaklaşmak istediği bir durumun içerisinde olacak. Yani burada onun hayatında bu negatif etkiyi yaratan kişiler, aileden birileri ise onları geride bırakmak, arkadaşları ise arkadaşlarını geride bırakmak ya da bir partner durumuysa ve partnere karşı güvenle ilgili sorunlar yaşıyor ve bu tür bir yalan söylediyse eğer partneri aklınızdaki kişiye, ki bu siz de olabilirsiniz. Artık bu noktada çok da kalpten bağlanamadığı için arkada bırakıp gitme enerjisine doğru geçecek. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi sizin hayatınızda neler yaratır bu durum dediğimizde? Aynı zamanda değnek ikilisinde şunu da söyleyebilirim. Şimdi ikilemleri olacak aklınızdaki kişinin ama şimdi değnek ikilisinde birazcık şey vardır. Kalpten bir ilişkiye kendini verememek vardır. Eyleme geçmek isteği vardır ama bilinçaltındaki korkular onu güvenli alanda tutmak ister ve daha çok böyle hareketsizlik sağlar. Bu noktada bu zamana kadar belki çok hareketsiz kalmış olabilir. Birçok kişinin yükünü almış olabilir ama artık bu yüklerden de arınma sürecinde olabilir aklınızdaki kişi. Bu durum size nasıl yansır? Bir kart daha alacağım. Ciddi bir pişmanlık sürecinde olacaksınız diyebilirim. Size bazı konularda haksızlık yapacak olabilir. Uykusuz geçirdiğiniz geceler, yani şu anki o kaos durumuyla beraber uykusuz geçirdiğiniz geceler, kendinizi kötü hissettiğiniz enerjilerin içerisinde olabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi tılsım mantılısı alma verme dengesinden bahseder bize. Ve bu noktada verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızın farkına vardığınız bir süreç oluşacak diyebilirim. Burası biraz size kendi dengenizi bulmanız gerektiğini hatırlatacak olarak aktarabiliriz. Burada yaptığınız birçok şeyden dolayı pişmanlık duyacak olabilirsiniz. Sonuç olarak ne olacak? Sonuç olarak tılsım yedilisiyle beraber, aslında tılsım yedilisinde de aynı şey vardır. Emek vermek vardır. 7 almak için emek harcarsınız ama sadece bir elde edersiniz. Klasik tarottaki resmedilme şekli bu şekildedir. Yani burada sizinle ilgili şöyle söyleyebilirim. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz bir süreç olacak. Çok fazla kendinizden verdiğinizi fark ettiğiniz bir süreç olacak. Ama şunu aktarayım. Tılsım yedilisinde evet
verilen emeğin karşılığını alamamak vardır ama uzun vadeye baktığımızda da uzun vadede aslında emeklerin karşılığı alınır. Sadece biraz zorlayıcı ve uzun bir süreçten bahseder Tılsım Yedilisi. Bu noktada birazcık böyle yorucu olabilir ama emin olun yaptığınız her şeyin karşılığını iyi ya da kötü her şeyde olduğu gibi alacaksınız. Buradaki o pişmanlığı çok büyütmemeye çalışırsanız çok daha iyi olur. Ve asılan adam kartıyla bu zamana kadar birçok şey yapamamış olabilirsiniz ama belki de en net yapamadığınız şey çekilip kenara izlemek. Örneğin bazı sıkıntılı süreçlerin içerisinde olabilirsiniz ilişkinin içerisinde. Örneğin hissediyorsunuz sıkıntılı bir durum var, toparlanması gereken bir şeyler var ilişkinin içerisinde. Ancak burada karşı taraf hiçbir şey yapmadığı için hep siz çözüm üretmeye çalışan, hep siz aradaki durumları düzeltmeye çalışan, sorunları çözmeye çalışan, maddi manevi her şeyi halletmeye çalışan taraf sizsinizdir. Şimdi bu noktada artık böyle olmamanız gerektiği, evet bir sorun varsa o sorunun çözülebilmesiyle ilgili sadece sizin değil ortak enerji olarak iki tarafında adım atması gerektiğini anlayacağınız ve kısaca kendi kul hakkınıza girmemeyi öğrenmenizi sağlayacak bir deneyim olarak görünüyor. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Peri kartından da size bu durumla ilgili bir niyet olarak çekelim. Bugün enerjisinin içinde size gelsin bu kartlar. Peri kartları da aklınızdaki kişiyle aranızdaki durumla ilgili bize mesajlar versin. Şöyle alalım hatta. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor. Bugünkü olumlamanız. Yorulursam kendime yaslanırım dedi. Güzel. Belki de bazen böyle kendinizi çekip dinlenmeniz gereken süreçlerde hep bunu erteliyor olabilirsiniz. Belki şu an bunun zamanı. İyileştirme kartı geldi. Şimdi şifa verme veya alma zamanı. Herkesin başkalarını iyileştirmek için doğal bir yeteneği vardır. Evet, senin bile. Bu da çok öncelikle kendinize dönmeniz gerektiği, kendinizi iyileştirmeniz gerektiğini aktarıyor diyebilirim size. Kendinizi şifalandırırsanız emin olun ilişkileriniz, sosyal çevreniz, herkes, her şey size dokunan, sizin alanınızda olan her şey şifalanacaktır. Unutmayın. 2'yi seçen arkadaşlarım. Hayatıma değer katacak insanları ve oluşları kendime çekiyorum. Çok güzel. Önceliğiniz, önceliği olduğunuz insanlar olsun dedi. Sizin için de doğanın işaretleri geldi. Yaşamınızı sürdürürken doğadan gelen ince mesajlara açık olun. Doğa bizimle sürekli konuşur. Bizim sadece kalplerimizi ve zihinlerimizi açmamız gerekir. Burada şunu göstereceğim. Evet, peri kartı daha çok böyle mor renk ağırlıklı ama şimdi diğer kartlarla, diğer desteğiyle beraber çok fazla mor teması var. Mor da taş çakramızın rengidir. Ve doğanın işaretleri de burada diyor ya bizim sadece kalplerimizi ve zihinlerimizi açmamız gerekir. Sistem size birçok mesaj veriyor olabilir ve sezgisel güçleriniz de çok kuvvetli olabilir ama gelen bilgileri değerlendirmiyor olabilirsiniz. Bugün buna biraz dikkat edin lütfen. 3'ü seçen arkadaşlarım. Tutku ve güvenle hayallerimin peşinden gidiyorum. Kendimi seviyorum ve geliştiriyorum. Tam olmam gereken yerdeyim. Hayatım için minnettarım. Düşüncelerim gerçeğim oluyor. Çok güzel. Bazen bazı şeylerin gitmesine izin vermen gerekir dedi. Aynı şekilde sizin de sezgilerinizin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Kışı bekle kartı geldi. Kış peri kraliçesi niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece en içten dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Perilerden, meleklerden yardım isteyebilirsiniz. Bugün göremediğiniz şeyleri görmek için niyet alın lütfen. Göremediğim şeyleri görmek için niyet ediyorum. Fark edemediğim şeyleri fark etmek ve tekamülüm için bana faydası olacak bilgileri almaya zihnimi, kalbimi, bedenimi açıyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.